Abdülkadir Geylani Hazretleri El Fethur Rabbani, Alemlerin Anahtarı. 10. Sohbet. İbadetleri zoraki yapmak. 2. Bölüm. Dünya sevgisi. İçerisinde dünya sevgisi olan her kalp Allah'tan perdelenmiştir. Ahiret sevgisi olan her kalp Allah'a yakınlıktan perdelenmiştir. Dünyaya rağbetin arttıkça ahirete olan arzun arttıkça da Allah'a olan sevgin azalır. Kadir kıymetinizi biliniz. Kendinizi Allah'ın indirmediği bir seviyeye düşürmeyiniz. İşte bundan dolayıdır ki bazı arifler şöyle derler: kıymetini bilmeyen kişilere kaderleri, kıymetlerini bildirir. Kaldırılacağın yere oturma. Bir eve misafir olarak girdiğin zaman da ev sahibi sana yer göstermedikçe oturma. Oturursan kaldırılırsın. Kalkmaz da ev sahibine direnirsen azarlanır ve kovulursun. Yaşamayan ilmin faydası olmaz. Ey evladım! Ömrünü amel etmeden ilmi yazmakla ve ezberlemekle harcadın. İlim sana ne zaman fayda verecek? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste şöyle buyurdu: Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde peygamberlere ve alimlere şöyle der: sizler halkın çobanlarıydınız. Raiyetinizdekileri ne yaptınız? Allah Celle Celaluhu yöneticilere ve zenginlere şöyle der: sizler benim hazinelerimin bekçileriydiniz. Yetimlere ve fakirlere yardım ettiniz mi? Yetimleri eğittiniz mi? Sizlere yetimlere vermenize dair farz kıldığım şeyleri onlara verdiniz mi? Nasihatlerden öğüt almak. Ey cemaat! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinden öğüt alınız. Onun sözlerini can kulağıyla kabul ediniz. Kalpleriniz amma da katı. Bana insanların katılıklarına katlanma direnci veren, Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ne zaman uçmaya atılsam kader makasları gelir ve kanatlarımı kırpar. Ben yine teselli buluyorum. Nasıl teselli olmayayım ki? O zatın geniş mülkünde oturuyorum. Yazıklar olsun sana ey münafık! Benim bu beldeden çıkmamı istiyorsun. Eğer ben buradan gitmek için harekete geçsem, o zaman iş değişir. Uzuvlar birbirinden ayrılır ve sözler değişir. Ben Yüce Allah'ın acil azabından korkarım. Ben bu konuda aceleci değilim. Ben parçalarımı sıvamıyorum. Bilakis kader okları üzerinde yarış yapıyorum. Ben ona boyun eğdim ve teslim oldum. Ey Allah'ım! Bizi selamete erdir ve teslim olanlardan eyle. Amin. Yazıklar olsun sana! Benimle alay ediyorsun. Oysa ki ben hakkın kapısında duruyorum. Halkı ona çağırıyorum. Cevabını yakında alırsın. Sen 1 metre yükseliyor fakat binlerce metre düşüyorsun. Ey münafıklar! Pek yakında hem dünyada hem de ahirette Allah'ın azabını da cezasını da göreceksiniz. Zaman çok şeylere gebedir. Yakında neler doğuracağını göreceksiniz. Ben Allah'ın her şeyi çevirdiği elindeyim. O beni bazen bir dağa, bazen bir zerreye, bazen bir denize, bazen bir damlaya, bazen güneşe, bazen de ışığa çevirir. Gece ve gündüzü çevirdiği gibi beni çevirir. Kulle yevmin huve fî şe'un. O her an yaratma halindedir. Rahman Suresi 29. Allah Celle Celaluhu sizlere her gün, başkalarına da her an tasarrufta bulunmaktadır. Allah dostlarına tabi olmak. Ey evladım!
Göğsünün geniş, kalbinin hoş olmasını istiyorsan, halkın ne söylediğine kulak asma, onların sözlerine iltifat etme. Bilmez misin ki, onlar yaratıcılarından hoşnut değiller ki senden nasıl hoşnut olsunlar? Bilmez misin ki onların çoğu akıl etmezler, görmezler ve inanmazlar. Tam aksine onlar yalanlarlar, tasdik etmezler. Öyleyse sen Allah'tan başkasını akıl etmeyen, ondan başkasını dinlemeyen ve ondan başkasını görmeyen Allah dostu velilere tabi ol. Başına gelecek çeşitli belalara da sabret. Allah'ın seçkin kişilere karşı adeti böyledir. Allah Celle Celaluhu onların ilgilerini her şeyden keser, onları çeşit çeşit belalarla, musibetlerle, afetlerle ve sıkıntılarla imtihan eder. Allah Celle Celaluhu dünya ve ahirette arştan nemli toprağa kadar her şeyi onlara daraltır. Bu imtihanlarla onların varlıklarını yok eder. Allah Celle Celaluhu onların varlıklarını yok ettikten sonra da onları başkası için değil, kendisi için ayağa kaldırır. Onları yeniden inşa eder. Allah Celle Celaluhu, sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu pek yücedir. Mü'minun Suresi 23. İlk yaratılış müşterektir. Bu ise tektir. Kişiyi kardeşlerinden, insan cinsinden ayırır. Birincisi yaratılışı tamamen değiştirir, altını üstüne getirerek onu Rabbani, ruhani bir kul haline dönüştürür. Bu hale gelen kişinin kalbi insanları görmekten daralır, sır kapısı insanlara kapanır. Dünya ve ahiret, cennet ve cehennem, bütün mahlukat ve bütün kainat onun gözünde tek bir şey halinde tasavvur edilir. Sonra bu şeyler onun sırrının eline verilir. O da onları yutar ve ondan bir şey ortaya çıkmaz. Allah Celle Celaluhu, Hazreti Musa'nın aleyhisselam asasında gösterdiği kudretini bunda da gösterir. İstediği kimsenin elinde, istediği kudreti gösteren Allah'ı Celle Celaluhu, noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hazreti Musa'nın aleyhisselam asası dağlar kadar şeyleri yuttu da onun içinde bir değişiklik olmadı. Allah Celle Celaluhu bu olayla hikmetini değil, kudretini bildirmek istemiştir. Çünkü sihirbazların o gün yaptıkları şeyler hikmet ve matematik işiydi. Hazreti Musa'nın aleyhisselam elinde ortaya çıkan ise kudret, harikulade ve mucize şeylerdi. Bundan dolayı sihirbazların başı arkadaşlarından birine şöyle dedi: "Musa'ya bak, o ne durumda?" O da, "Musa'nın rengi değişti, asada yapacağı işi yapıyor." O kişi, "Bu Allah'ın Celle Celaluhu işidir, Musa'nın işi değildir. Zira sihirbaz sihrinden, sanatkar da sanatından korkmaz." dedi ve Hazreti Musa'ya iman etti. Arkadaşları da ona tabi olarak onlar da iman ettiler. Hikmetle yapılan amel kişiyi hakka ulaştırır. Ey evladım! Hikmetten kudrete ne zaman geçeceksin? Ne zaman hikmetle yaptığın amelin seni Allah'ın kudretine ulaştıracak? Amellerindeki ihlas seni Allah'a yaklaştıracak. Marifetullah güneşi avam ve havasın kalp yüzlerini sana ne zaman gösterecek? Allah'ın sana çeşitli belalar vermesinin nedeni onun kapısını terk edip sebeplere dönmendir. Yoksa dönmüyor musun? Zahire mi dönüyorsun? Yoksa batına mı? İdrak edilene mi, edilmeyene mi? Görülene mi, görülmeyene mi? Ey Allah'ım! Bizleri gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme.
Allah'ım, imtihansız sana yakınlıkla bizleri rızıklandır. Allah'ım, bizleri kendine yaklaştır ve bizleri lütfunla rızıklandır. Allah'ım, bizleri kendine yaklaştır. Senden uzaklaşmaya bizim gücümüz yetmez. Sen olmadan belalara dayanmamız mümkün değildir. Bizi belaların ateşi olmadan sana yaklaştır. Allah'ım, eğer bela ateşlerine mutlaka atılmamız gerekiyorsa bizleri o ateşle yumurtlayıp kuluçkaya yattığı halde etkilenmeyen semendel kuşu gibi yap. Allah'ım, afet ve bela ateşlerini dostun İbrahim'in ateşi gibi bizlere güllük ve gülistanlık eyle. İbrahim'i kimseye muhtaç etmediğin gibi bizleri de kimseye muhtaç eyleme. Onu kendisine dost eylediğin gibi bizleri de kendine dost eyle. Onu koruduğun gibi bizleri de koru. Amin. İbrahim aleyhisselam yoldan önce yoldaş, evden önce komşu, vahşetten önce unsiyet, hastalıktan önce korunma, belalardan önce sabır, kazadan önce rızayı elde etti. Öyleyse babanız İbrahim aleyhisselamdan öğreniniz, sözlerinde ve davranışlarında ona uyunuz. İbrahim aleyhisselama bela denizinde lütuf ihsan eden, bela denizinde yüzmeye zorlayıp kendisine güç ve kudret veren Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu onu atının başında düşman üzerine yürümekle görevlendirdi. Allah Celle Celaluhu onu yüce bir mevkiye yükseltmekle görevlendirdi. Allah'ın Celle Celaluhu kudreti onun arkasındaydı. Allah Celle Celaluhu onu halkı sofrasına davet etmekle görevlendirdi. Bu Allah'ın Celle Celaluhu gizli batını lütfudur. Takdire boyun eğmek. Ey evladım! Allah'ın Celle Celaluhu takdiri ve fiiliyle karşılaştığın zaman onu sükût ederek karşılarsan birçok lütuflara nail olursun. Sen filozof Calinos'un kölesinin hikayesini duymadın mı? Efendisinin bildiği bütün ilimleri öğrenene kadar hiçbir şeye ses çıkarmadan sessiz oldu ve onu takip etti. Sonra da bütün ilimleri öğrendi. Hezeyanların, münakaşaların ve itirazlarının çokluğundan dolayı kalbine Allah'ın Celle Celaluhu hikmetleri gelmez. Ey Allah'ım! Bizi kendine uygun olanlardan eyle ve bizleri seninle çekişmekten koru. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allah'ım, bizlere dünyada da ahirette de iyilik ihsan et. Bizi cehennem azabından koru. Amin. Bakara suresi 201.